Merhaba arkadaşlar, Gizemli Örgüler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Felicia yapacağız. Şirek bebeklerinden. Şu an rengi birazcık akşam çekim yaptığım için farklı çıkıyor ama daha açık tonlarda bir bebek bu. Hazırsanız malzemelere geçelim ama önce şu boyutunu bir söyleyeyim size arkadaşlar. Kaç santim bir bebek olduğunu. Şöyle bakıyorum. 40 santim arkadaşlar. Tam olarak 40 santim boyutlarında Felicia bebek yapıyoruz. Hazırsanız malzemelerimize de geçelim. Zaten detaylı fotoğraf çekimlerini yaptım oyuncağımın. Oradan bakabilirsiniz görüntüsüne. Bu şekilde. Çok güzel oldu ve bu giydirilip çıkartılabiliyor. Bu şekilde tekrar takabiliyoruz arkadaşlar. Hazırsanız malzemelerimize geçelim. Ana gövdeyi yapmak için şu şekilde bir ip kullandım. Alize'nin Veluto serisinden. Renk kodunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bulabilirsem. Şurada. Renk kodu 11 arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Bundan yaklaşık olarak 2 yumaktan bitti. 3. yumaktan da çeyrek kullandım diyelim. Yani 2,5 yumak fazla bile gelecektir arkadaşlar yaparsanız. Bezi için yine Alize'nin Cotton Gold iplerinden kullandım. Renk kodu 187 arkadaşlar. Krem renkte tercih edebilirsiniz ama ben sarı ve yeşilin uyumunu sevdiğim için bu renk tercih ettim. Gözlerini ve ağzını, kaşlarını şekillendirmek için şöyle siyah Alize'nin Baby Best'lerinden kullandım. 5 katlı bir ip kendisi. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Şu şekilde kadife bir ipim var. Tokasını bununla yaptım. Bunun renk kodu yok arkadaşlar. Gala Ecosoft'lardan bu da. İstediğiniz kadife iple ya da normal iple yapabilirsiniz. Normal ince iplerle yaparsanız bunlarla daha küçük tokalar elde edersiniz. Ona göre sayıyı arttırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir çakmak kullandım. Tığlarıma geçeyim. 5 milim tığ kullandım ana gövdeyi örmek için. İnce kısımları örmek için de 2,20 milim tığ kullandım. Bir tane makas kullandım. İlmek belirleyici. Şöyle ince bir ip kullandım. Sarı tonlarında yine dikiş yapabilmek için, düğmeleri dikmek için. 2 tane de kahverengi düğme kullandım. Şöyle 16 milimlik, bakın şu şekilde geliyor. 16 milimlik göz kullandım. Mavisini kullandım ben. Bunu buraya takıyorsunuz. Şurada ortada yuvarlağı var, çıkıyor. Ve bu buraya takılarak kullanılıyor arkadaşlar. Böyle bir göz kullandım. Şöyle gözüküyor. Bu da kilit aparatı. 16 milim arkadaşlar gözlerim. Plastik iğne kullandım. Uzun bir iğne kullandım. Ve ince de bir iğne kullandım dikiş yapmak için. Malzemelerimiz bu kadar. Hazırsanız örmeye başlayabiliriz. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden kolay gelsin. Hadi başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bacakları yapmakla başlıyoruz ilk önce. Bebeğimize, Şirek bebeğimize. Fiona ismi. Şimdi 5 tane zincir çekeceğim. Şöyle tığımın etrafında dolama işlemi yaptım. Bir tane zincir çektim. Bunu saymıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 adet zincir çektim arkadaşlar. İlkini atlıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bunun içine ilmek belirleyicimi takıyorum arkadaşlar. Karıştırmamak için. Şimdi yanına 2 tane daha sık iğne yapıyorum. 1 ve 2. Toplam 3 adet sık iğne yaptım. Sonuncuya da 3 tane sık iğne yapacağım. Aynı yere 3 tane yapacağım. 1, şu 2 ve bunun bakın bir bu tarafı bir bu tarafı oluyor ya, başak şeklinde ilmeklerimizin, zincirlerimizin. Şimdi karşı tarafına geçiyorum bakın, dönmek için. Şöyle göstereceğim. Şurada. Karşı tarafına geçiyorum bakın. Bunu da alıyorum. Bu şekilde tığımın üstüne koyuyorum şuradaki parça ipi. Buna da bir tane yapıyorum arkadaşlar. Şimdi geldik. Şuraya bir, yanına hemen döndüm ya artık. Yanına bir, iki. 2 tane sık iğne yaptım. Hemen şu sonda kalan artık zincirimin içine de 1 ve 2. Bir tane arttırma yaptım. Aynı yere 2 tane yapmış oldum. Bu ipi isterseniz yürütebilirsiniz ama ben yürütmedim. Zaten ayağın içinde kalacak. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz arkadaşlar. Hemen bakın, ilmek belirleyicimi çıkarttım ve buraya bir tane sık iğnemi yaptım. İlmek belirleyicimi taktım. Aynı yere batıyorum tekrardan. Ve bir tane daha sık iğne yapıyorum. Yani buraya da arttırma yapmış olduk arkadaşlar. Yanındakine geçiyorum şimdi. 1. Yanına 2 tane sık iğne yapacağım. 2. 2 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi 3 tane arttırma yapacağım arka arkaya. Aynı yere 2 defa batmak yani. 1 ve 2. Aynı yere 2 defa batarak arttırmamı yaptım. Birinci arttırma. 1 ve 2. İkinci arttırma. 1 ve 2. Üçüncü arttırma arkadaşlar. Şimdi 1, 2 tane sık iğne yapıyorum. Yanına geldim. Burada 2 adet arttırma yapacağım. 1
2. Aynı yere 2 tane battım. Bakın. Şöyle göstereyim. Aynı yere birinciyi batıyorum ve tekrardan buraya bir tane daha sık iğne yapıyorum. 2 tane yapmış oluyorum yani bir deliğin içine. Bunu arttırma diyoruz. İlmek belirleyicimizi çıkartalım. Şimdi puflar yapılacak. Buraya bir tane sık iğnemizi yapalım. Tekrardan ilmek belirleyicimizi takalım. 5 tane sık iğne öreceğiz arkadaşlar. Birinciyi ördük. 2 3 4 ve 5. 5 tane ördüm arkadaşlar. Şimdi puf yapacağız. Yani ayağın şuradaki parmak kısımlarını yapacağım. Şimdi tığımın başını doluyorum bakın. Yanındaki sık iğneye geliyorum. Battım, çıkarttım bakın. Şimdi 3 tane ilmek var tığımda. Şu şekilde 1 2 3. Bunun ilk ikisinden geçiriyorum ve 2 tanesi kalıyor. Tekrar tığımın başını doluyorum, batıyorum. İlk ikisinden geçiriyorum. Tığımın başını doluyorum, batıyorum. İlk ikisinden geçiriyorum arkadaşlar. Şimdi burada 4 tane kaldı arkadaşlar benim ilmeğim ve hepsini birlikte alıyorum. 4 tane. Şimdi tığımın başını falan dolamadan yan tarafına geçiyorum ve buraya bir tane kapama yapıyorum. Tığımın başını doluyorum tekrardan. Ve çıkartıyorum arkadaşlar. İlk ikisinden geçiriyorum. Bakın hemen yanına yaptım. Tığımın başını doluyorum. Çıkartıyorum. İlk ikisinden geçiriyorum. 3 oldu. Sonuncuyu da yapacağız. Tığımdaki ilmek sayısı 4 olacak. Ama biz bu dolayıp batma işini 3 defa yapıyoruz. Yani 3 adet yarım trabzan çıkmış oluyoruz aslında. Yani yalancı yarım trabzan oluyor o da. Hepsini çıkmadığımız için. Şimdi 4 tane bakın ilmeğim var. 1, 2, 3 ve 4. Bunların hepsini tığımın başında doldum ve ipimi hepsinin içinden geçirdim. Bu şekilde ikinciyi de tamamladık. Hemen yanına geldim. Ve buraya bir tane kapama işlemi yaptım. Şöyle belirgin oluyor. Tığımın başını doladım arkadaşlar. Aynı yere batıyorum. Bir dakika. Aynı yere battım. 1. İkisinden çıkarttım. İlk ikisinden 2 tane oldu. Aynı yere tekrar batıyorum tığımın başını dolayıp 2. Tığımın başını dolayıp tekrar batıyorum. Bu da 3. Ve hepsinin içinden çıkartıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle gözüküyor bunlar çıkık. Bu içeride gözüküyor. Şuradan elimle bastırıyorum. Arkaya doğru ittiriyorum bunları. Şimdi bu da dışa çıkmış oluyor. Tekrardan buraya kaydırma işlemi yapıyorum. Toplam 4 tane yapacağız parmaklardan. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere batıyorum. İlk ikisinden çıkartıyorum. Tekrar doladım, battım. İlk ikisinden çıkarttım. Tekrar doladım, battım. İlk ikisinden çıkarttım. Şimdi hepsinin içinden çıkartıyorum. Ve bunu da aynı şekilde ittiriyorum dışarıya doğru. Şimdi arkadaşlar yan tarafa geçiyoruz. Buraya artık bir tane sık iğne yapıyorum. Ve bunu da buradan ittirerek çıkartıyorum. Bu şekilde. Şimdi burada toplam 7 tane sık iğnemizin kalması gerekiyor. Birini ördük. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane sık iğnemi de ördüm arkadaşlar. Ayak kısmı bu şekilde duracak. Şimdi diğer sıramıza başlıyoruz. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum arkadaşlar. Ve bir tane sık iğne yaptım. Şu anda 4. sıraya başladık. 3 sıra ördük. Toplam 16 tane sık iğnemiz var. Arttırma eksiltme yapmadan 2 tur boyunca 16 tane sık iğneyi öreceğiz. Birlikte örelim arkadaşlar. Bu şekilde direkt ilmeklerin başına batıyorum. Arttırma eksiltme yapmıyorum bu sırada. Şimdi şurayı da göstereceğim. Bakın şuradan sayarak gidelim. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane ördüm ya. Burada da 4 tane olması gerekiyor. Ve şurada 7 tane olması gerekiyor. Şuraya batıyorum. Birinci. İkinci. Bakın üstlerindekine batıyorum. Şu aradakilere değil. 3. Ve bu da şuradan 7 tane sayıyorum burada. Karışmasın diye. 2, 4, 6 ve 7. Bu da 4. arkadaşlar. 4.'ye de batıyorum. Ve 7 adet sık iğnemizde yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi şunu söyleyeceğim size şurada. Bakın şu ara kısımlarda bakın şurada şöyle
bir tane gibi böyle boşluk kalmış oluyor ya. Aslında bu bizim kapama yaptığımız ilmekler. Onları almıyoruz arkadaşlar. Üstten geçirdiklerimizi alıyoruz. O yüzden ilk önce burada 5 tane saydım. Buradan da 7 tane saydım. Şu arada kalan toplam yani 7 tane gibi gözüküyor ilmek ama biz sadece 4'ünü örüyoruz burada da. O yüzden siz de o şekilde yaparsanız daha kolay yaparsınız. Benim gibi paylaştırarak yapın. İlk 5 taneyi örün. Sonra buradan şu taraftan da 7 taneyi sayın. Ve o arada kalan ilmeklerden de 4 tane örün. 16 taneyi sıramızı bozmayın arkadaşlar. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Şimdi son sıramızda örelim. Taban oluşturmaya geçeceğiz. Arttırma eksiltme yapmadım arkadaşlar. Bakın 2 sıra boyunca gelen ilmekleri ördüm. 16 adet sık iğnemizi ördük 2 sıra. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi topuk şekillendirmeye geçeceğiz. İlmek belirleyicimizi tekrar çıkartalım. Buraya tekrar bir tane sık iğne örelim. İlmek belirleyicimizi yerine takalım. Bunu her zaman yapın arkadaşlar. Sıramız kaybolmasın. Şimdi bir tanesini ördük. 3 tane daha örelim. Toplam 4 tane sık iğne öreceğiz. 2 3 Bu da 4. arkadaşlar. Şimdi 4 tane sık iğne ördükten sonra 4 adet de eksiltme yapacağız arka arkaya. Eksiltmeleri göstereceğim. Bakın şöyle iki tarafı var bir tane ilmeğin. Biz sadece ön kısımlarını alıyoruz. Arka kısımları kalıyor. Ön kısımlarını alarak ikisinin de eksiltme işlemi yapıyorum. Birlikte örüyorum. Bu birinci eksiltme. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bakın sadece ön kısımlarını alıyorum. Benden taraftakileri yani. İkinci. Üçüncü. Bu da dördüncü. Sonuncu eksiltmemizi de yapalım arkadaşlar. Bu şekilde önlerden alıyorum. Yani bu 4. eksiltmemiz. 4 adet eksiltme yaptık arka arkaya. Şimdi 4 tane daha sık iğne örüyoruz. 1 2 3 Bu da 4. 12 tane sık iğnemiz var. İlmek belirleyicimizi çıkarttık. Tekrardan buraya bir sık iğne yaptım. İlmek belirleyicimi tekrar yerine takıyorum. Şimdi arkadaşlar bu sırada arttırma eksiltme yapmayacağız. 12 tane sık iğnemizi öreceğiz. Şu anda 7. sıradayız. Sıramızın sonuna geldik. İlmek belirleyicimizi çıkartıyoruz. Yerine tekrardan bir tane sık iğne yaptım. Şimdi bu aşamada boğum kısmını yapacağım için bir tık arttırma yapacağım arkadaşlar. 9 tane sık iğne örüyorum. Birinciyi örmüştük. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi buraya 9.'yu da örelim. Bir tane arttırma yapıyorum 10.'ya. 11.'ye bir tane sık iğne yapıyorum. İlmek belirleyicimi tekrar çıkartıyorum. Ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Toplamda 13 tane sık iğnem oldu şu anda. Şu anda 8. turu bitirdim. 9.'ya başlıyorum. Burada arkadaşlar 2 sık iğne bir arttırma yapacağız ilk önce. Birinciyi ördük. Bu ikinci. Şimdi buraya arttırma yapıyorum. Tekrardan 2 tane sık iğne örüyorum. Ve bir tane daha ön kısımda arttırmamı yapıyorum. Tekrardan arkadaşlar bu sefer 3 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3. Şimdi burada bir tane arttırma yapıyorum. 3 sık iğneden sonra. Sonra sıra sonuna kadar olan 3 sık iğnemi de örüyorum. 2. Bu da sonuncu arkadaşlar 3. İlmek belirleyicimizi çıkartıyoruz. Şu an toplam 16 adet sık iğnemiz var. Bir tur boyunca arttırma eksiltme yapmadan 16 tane sık iğnemizi öreceğiz şimdi. İlmek belirleyicimi tekrar yerine taktım. Bir sıra örelim burayı.
Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi tekrardan ilmek belirleyicimizin olduğu yere bir tane sık iğne yapıp tekrar ilmek belirleyicimizi taktık. 11. sıraya başladık. Şu an 16 tane sık iğnemiz vardı. Bu sırada eksiltme yapacağız. Bir tane ördük sık iğnemizi. Şimdi ikinciyi de ördük. 2 sık iğne yaptım. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bu birinci eksiltme. Bu sırada 2 sık iğne, bir eksiltme yapacağız. 2 sık iğne örüyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. 1 2 sık iğne ördüm bakın. Tekrardan bir tane eksiltme yaptım. 1 2 sık iğne ve son 4. eksiltmemi de yapıyorum arkadaşlar. 4 tane eksiltme yaptım. İlmek belirleyicimi çıkarttım tekrardan. Yerine bir tane sık iğne ördüm ve ilmek belirleyicimi tekrar yerine taktım. Şimdi 4 tur boyunca arttırma eksiltme yapmadan 12 tane sık iğnemiz oluştu bu sırada. 12. sırayı 4 tur boyunca arkadaşlar arttırma eksiltme yapmadan öreceğiz. Örüp gelelim buraya. Arkadaşlar şöyle sıramın sonuna geldim. Şimdi doldurma işlemi yapacağız. Eğer siz daha ince iplerle örecekseniz doldurma işlemini şu kısımlarda yapmaya başlayın. Yani ayak bittikten sonra şu kısımlara geldiğinizde arttırmaları yapmadan doldurmaya başlayın. Bu kadife iplerde böyle bir problem olmuyor. Zaten bu kendisi de büyük bir ip. Eliniz giriyor yani rahat bir şekilde parmağınızla dolum işlemi yapabilirsiniz. İki ayağı önce birini doldurduktan sonra diğerine kontrollü doldurun arkadaşlar. Eşit olması lazım bacakların. Şu anda ben birini yaptım. Siz bundan bir tane daha yapacaksınız. Güzel bir şekilde doldurun. Özellikle şu arttırdığım kısım var ya, boğum kısmı. Oraya bir tık daha fazla dolduruyorum. Şöyle duruyor arkadaşlar. Üst kısmını da doldurduğumuzda tamamdır. Şöyle. Şimdi şu şekilde yan kapatacağız bunu. Çünkü diktiğimizde düzgün durmasını istiyoruz. İpimizi aldık. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum artık buradan. Sıramızın sonundaydık arkadaşlar. Bakın birinciye kaydırma yapacağım. Buradan ilmek çıkardım ve tekrar buradaki ilmeğin içinden geçirdim. 1. Tekrar da yapıyorum bu işlemi. 2. Yandaki ilmeğe batıyorum. Tığımı dolayıp içinden çıkartıyorum ve elimde olan ilmeğin içinden bu ilmeğimi geçiriyorum. 3. 3 tane kaydırma yaptım arkadaşlar. Şimdi şu şekilde bu sağ tarafta kalacak ilmeğimi tam ortalıyorum böyle. Ve buradan kapama işlemi yapacağım örerek. Şuradakine battım hemen yanındaki sık iğneye. Ve bunu karşısına gelene de batıyorum. Ve tığımı dolayıp çıkartıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı işlemi yandakilere de yapacağım. Karşısına gelenlere hepsinin batacağım. Allah Allah. Batamadım ya. Sıkışmış. Attım arkadaşlar. Bir tane sık iğne. Bu şekilde hepsine aynı işlemi yapacağız. Sıra sonuna kadar bakın karşılıklı olarak kapatma işlemi yapıyorum. En sondakine de batıp kapatıyorum arkadaşlar bu şekilde. İpimi de içinden geçireceğim ve dikmek için biraz daha uzun bir ip keseceğim. Ortalama şu kadar yeterli olacaktır dikişte. İçinden geçirdim arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Bacaklarımız hazır. Şimdi şu kollara başlayalım önce. Önce sağ ve sol kolu farklı yapacağız. Öncelikle kolumuza başlayalım arkadaşlar. Şu anda sağ kolu yapıyoruz. İlk önce sağ kolu yapıyorum bakın. Ayrı bir yere koyun isterseniz sağ ve sol kolu. Hazırsanız başlayalım. Sihirli halka yapacağız arkadaşlar. Şöyle ipimizi alıyoruz. Parmağımızın etrafında doluyoruz. Bakın. Tekrar göstereceğim burayı. Orta parmağım, ipimi aldım. Etrafından doladım. Şöyle bir üçgenlik oldu. Yani bunu aldım. Bunun üstüne getirdim. Buradaki üçgenlikten tığımı battım. Buradaki ipin tığımın başına doladım ve bir tane zincir yaptım. Bunu saymıyorum arkadaşlar. Bu benim sabitlemek için yaptığım bir şey. İçine 6 adet sık iğne yapıyorum. Bakın. 2 oldu. 3 4 5 ve bu da 6. arkadaşlar. Ve sihirli halkamın şuradaki ucu vardı ya. Bundan çekiyorum. Eğer sihirli halka yapmayı bilmiyorsanız bunun detaylı tarifi kanalımda mevcut arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz burada anlamadıysanız. Burada birazcık hızlı anlattım çünkü.
2, 4 ve 6. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine geliyorum ve buraya kapatma işlemi yapıyorum. Yanındakine bir tane sık iğne yapıyorum ve buraya ilmek belirleyicimi takıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi 6 tane arttırma yapacağız bu sırada. İkinci sıradayız. Aynı yere tekrar batıyorum ve bir tane daha sık iğne yapıyorum. Yanındakine geliyorum ve yine buraya da arttırmamı yapıyorum. 6 tane arttırma yapacağız. 6 defa bu işlemi tekrarlıyorum arkadaşlar. Buraya da yapalım. Dördüncü. Beşinciye de arttırıyorum şu anda. Ve altıncı arkadaşlar bu da. Sonuncu arttırmamız oluyor. Buraya da arttırma işlemini yapıyorum. Yani aynı yere 2 defa batıyorum arkadaşlar. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Tekrardan oraya bir tane sık iğne yaptım. İlmek belirleyicimi yerine taktım. Bu sırada arttırma eksiltme yapmayacağız. 12 tane sık iğnemiz var. Şu an ikinci sıranın sonunda 12 sık iğne elde ettik arttırmalarla. Şimdi 3. sıradayız. 3. sırada arttırma eksiltme yapmadan 12 tane sık iğnemizi örüyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Bakın şöyle duruyor ya. Arkadakine batıyorum şöyle elimle. İttiriyorum dışa doğru. Şimdi popcorn yapacağız. Yani puflardan yapacağız yine. Buraya bir tane sık iğne yaptım. İlmek belirleyicimi çıkarttığım yere tekrardan ilmek belirleyicimi takıyorum. 8 tane sık iğne örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu da 8. arkadaşlar. Şimdi bakın şu 8'den sonrakine tığımın başını doluyorum. Batıyorum, çıkıyorum, ilk ikisini örüyorum. Tekrar yapıyorum. Tığımın başını doluyorum, batıyorum, çıkıyorum, ilk ikisini örüyorum. Tığımın başını doluyorum, çıkıyorum, ilk ikisini örüyorum. 4 oldu. Tığımın başını doluyorum, batıyorum, çıkıyorum, ilk ikisini. Toplam 5 tane oldu şu anda. Siz bunu değiştirebilirsiniz. Ne kadar kalın yapmak istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Sizin seçiminiz artık arkadaşlar. Bu size kalmış bir işlem. Şimdi ben bunu toplam 5 tane de çıkartacağım. Hepsini tek de çıkartıyorum. Şu şekilde duruyor. Şimdi hemen yanına geçiyorum arkadaşlar. Yanındakine de 3 tane sık iğnemiz kalmıştı. Sık iğne olarak örüyorum. Yani 4 defa şuraya doladım çıktım doladım çıktım yarım trabzan şeklinde. İlk ikisini çıkıyorum, sondakini bırakarak. Siz de o şekilde yapın. 4 defa yaptım. En son ilmeğim tığımda 5 tane kalmıştı çıktığımda. Sonra da kalan 3 tane sık iğnemi ördüm. Bakın şu şekilde parmak görüntüsü oluştu. İsterseniz bunu 5 tane de yapabilirsiniz. 6 tane de yapabilirsiniz. Size kalmış. İlmek belirleyicimi takıyorum arkadaşlar. Şimdi bu sırada arttırma eksiltme yapmadan 12 tane sık iğnemiz var. Onları öreceğiz. Şu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, şurası sekizinci, şurası da 9, 10, 11, bu da 12 arkadaşlar. 12 tane sık iğnemizde ördük. Şimdi 5. sıramızı tamamladık. 6. sıramıza başlıyoruz arkadaşlar buradan. İlmek belirleyicimizi çıkartalım. Tekrar bir tane sık iğne örelim. Ve buraya tekrar takalım. Şimdi bu sırada eksiltme yapacağız. 2 tane sık iğne örüyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Ön kısımlardan alarak yapıyorum yine eksiltmelerimi. Tekrardan 2 tane sık iğne örüyorum. Sıra sonuna kadar yapacağım bu işlemi. Ve bir tane eksiltiyorum. Tekrar 2 tane sık iğne öreceğim. 1, 2. Sıra sonunda da sonuncu eksiltmemi yapıyorum. Yani 3 defa eksiltme yaptık. Sıramızın sonunda 9 tane sık iğnemiz oldu. 6. sıranın sonundayız. Şimdi 7. sıraya başlayacağız arkadaşlar. İlmek belirleyicimi buraya çıkartıp tekrar örüp taktım. Bu şekilde. Şimdi arttırma eksiltme yapmayacağız şu anda bu sırada. 3 tur arttırma eksiltme yapmadan öreceğiz arkadaşlar. Birinciye başlıyorum. 9 tane sık iğne öreceğiz. Birinci sıradayım. 7. sırayı örüyorum yani. İlk turum. Çıkarttım arkadaşlar. 7. sıra bitti. 8.'yi örüyorum.
9'uncuya başladım. Bu da son oluyor artık. 3. Sırayı örelim. Şöyle bakın, el görüntüsü oluştu arkadaşlar. Hatta bir sıra daha örelim biz. 3 tur demiştim ya, arttırma eksiltme yapmadan 9 sık iğne. 4 tur örüyorum arkadaşlar onu. Bir tane daha ekledim yani. Şimdi tekrardan arttırma yapacağım ve şu koldaki boğum kısmını öreceğiz sizinle. İlmek belirleyicimi çıkarttım. 2 tane sık iğne öreceğim şimdi. İlmek belirleyicimi tekrar takıyorum. Birinciyi ördüm. Yanına geldim, ikinciyi yaptım ve burada bir tane arttırma yapıyorum. Tekrardan bir sık iğne örüyorum. 2 sık iğne örüyorum. İkinciyi ördüm ve bir tane arttırma yapıyorum. Tekrardan 2 sık iğne öreceğim. Sonuncuya bir tane arttırma yapacağım. Bu şekilde. Şimdi 3 tur boyunca arttırma eksiltme yapmadan 12 tane sık iğnemiz oldu. Onları öreceğiz. Şu birinci tur örüyorum şu an. Eğer az gelirse tekrar arttıracağım arkadaşlar. Turu. Birinci turu tamamladım 12 sık iğnenin. İkinciye başladım. İkinci bitti. İlmek belirleyicimi bakın her sırada tekrar takıyorum ördükten sonra. Üçüncüye başladım. Bu yeterli olacak diye düşünüyorum artık. Şöyle bir bakayım. Bence gayet iyi. Tamamdır arkadaşlar, bitti. Şimdi burayı dolduralım bir ilk önce. Doldurarak da görelim. Şimdi el kısmını dolduracağım. O yüzden böyle çok aşırı tıkmamaya çalışacağım. Eli birazcık daha az doldurmam gerekiyor. Kola göre. Bence şu iyi. Kolu da dolduralım. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi kolumuzu kapatma işlemine geçeceğiz. Şuradan şöyle ortalıyorum. Tam baş parmağımın olduğu kısımdayım. Şöyle. Tekrar tığımızı geçirelim buraya. İlmek belirleyiciyi çıkartıyorum artık. Bakın sıramın sonunda olduğum noktadayım. Hemen yanındaki ön kısmındakine ilmeğime batıyorum. Ve bunun karşısına gelen arkadaki ilmeği de bulup batıyorum arkadaşlar. İkisini birlikte örüyorum bu şekilde. Aynı işlemi yan tarafa da yapıyorum. Bacakta yaptığımız işlemi yapıyoruz aslında. Aynısı. Kapatıyoruz buraya. Sonuncuya da batıyoruz bu şekilde. Şunu da içeriye koyalım tekrardan. Elyafı da batmışız. Tamamdır. Şimdi dikiş için kolumuzda bir tık uzun keseceğiz. Şu kadar yeterli olacaktır. Şimdi bu sağ kolumuzda arkadaşlar. Sol kolumuzu başlayacağız. Pardon.
Şunları da çekeyim. Yine sihirli halka ile başlıyorum. Aynı işlemler olacak yine. O yüzden tekrar anlatmayacağım. 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İlmek belirleyici sihirli halkamı çekiyorum ve kapatıyorum. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum. Kaydırma işlemini yapıyorum. Yanına geliyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. İlmek belirleyicimi buraya takıyorum. Tekrardan aynı yere sık iğne yapıyorum. Yani bu sırada arkadaşlar ikinci sıraya geçiyoruz ve arttırma yapıyoruz hepsine. 12 tane sık iğnemiz olacak sıra sonunda. 6 tane sık iğnemiz vardı en başta. Hepsini arttırma yapıyorum şu an. Bitti arkadaşlar. Sıra sonunda 12 tane sık iğnem oldu. Şimdi çıkartıyorum ilmek belirleyicimi. Tekrar buraya bir tane sık iğne yapıyorum. İlmek belirleyicimi takıyorum. Şimdi 12 tane sık iğnemizi bir tur öreceğiz. Arttırma eksiltme yapmadan. Aslında bunun tek farkı arkadaşlar, en başta 8 tane sık iğne örüp bir tane puf yapmıştık ya baş parmağımıza. Bunda 3 tane örüp bir tane puf yapıp sonra 8 tane öreceğiz. Yani tam tersini yapıyorum aslında. Diğerinde 8 örüp 1 puf yapıp 3 sık iğne yapmıştık. Bunda 3 örüp 1 puf yapıp 8 tane sık iğne öreceğiz. Şimdi geldik sıramızın sonuna. İlmek belirleyicimizi çıkartıyoruz. Buraya bir tane sık iğnemizi yapıyoruz arkadaşlar. İlmek belirleyicimizi takalım. 1, 2 ve 3. 3 tane sık iğnemi ördüm. Şimdi tığımın başını doluyorum. Yandaki ilmeğin içine girdim. İlk ikisinden çıkıyorum. Aynı işlemi tekrar yapıyorum. 5 tane ilmek kalacak. Tığımda 5 ilmek kalana kadar yapıyorum. Şu anda 4. Tekrar tığımın başını dolayıp batıyorum aynı yere. Ve ilk ikisinden çıkıyorum. Şu anda 5 tane ilmeğim kaldı. Hepsinin içinden tek de çıkartıyorum. Yan tarafa da 8 tane sık iğnem var. Onları yapacağım arkadaşlar batıp. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 arkadaşlar. 8 tane sık iğnemizi yapmış olduk bu sırada. Şimdi ilmek belirleyicimizi çıkartalım arkadaşlar burada. Bir sıra boyunca arttırma eksiltme yapmadan 12 tane sık iğnemiz var şu an. Onları örelim. Tekrar ilmek belirleyicimi yerine taktım. 2, 3. 3 tane ördüm. Bakın. Şurası 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Toplam 12 taneyi de ördüm. Şimdi eksiltme yapmaya başlayacağım bu sırada da. İlmek belirleyicimi tekrar yerine takıyorum. Bu sıranın sık iğnesini de ördüm. Şu anda 6. sıraya başladım arkadaşlar. 5 sıra ördük. 12 tane sık iğnemiz var. Karıştırmayalım. 6. sıradayım. 2 tane sık iğne yapacağım. Bir tane eksiltme yapacağım bu sırada. Eksiltmelerimi önden alarak yapıyorum. Tekrar 1, ikinci sık iğnemi ördüm. Eksiltme için önden alarak yine eksiltmelerimi yaptım. Ve son eksiltmem olacak arkadaşlar. Toplam 3 tane eksiltiyoruz. 9 tane sık iğnemiz kalacak sıra sonunda. Sonuncu eksiltmemi de yaptım arkadaşlar. Şimdi 9 sık iğnemizi bir örelim. Bunu buraya taktık. 4 tur boyunca 9 tane sık iğne öreceğiz. Arttırma eksiltme yapmadan. Birinci tur örüyorum. Bir bitti. İkiye başladım. Örüyoruz arkadaşlar 9 tane. Çıkartıyorum. Tekrar yerine tıkıyorum. Üçüncü tura başladım. Burayı sayarak ilerleyin. Yani turları karıştırmayın arkadaşlar. En son kaçıncı sırada olduğumuzu da göstereceğim. 4. turun sonunda. 3 de bitti arkadaşlar. Son turu örüyorum 9 sık iğnelik olan kısımdan. Ve sonuncuyu turumu da tamamladım. Şuradan şöyle bir sayayım size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Toplam 10. sırada bitmiş oluyor arkadaşlar. Şu an 10. sıradayız. İlmek belirleyicimi ben burada çıkarttım tekrardan. Yerine bir tane sık iğne yaptım. Şimdi bu sırada 2 sık iğne bir arttırma yapacağım.
Birinciyi örmüştük. İkinciyi örüyorum. Hemen aynı yere 2 tane sık iğnemi de yapıyorum. Tekrardan 1, 2, aynı yere ikinci sık iğneyi, 2 sık iğneyi yapıyorum. 3 tane arttırıyorum toplam. Sıra sonuna kadar 12 tane sık iğnem olmuş oluyor 11. sırada. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Şimdi 3 tur boyunca arttırma eksiltme yapmadan bunları öreceğiz arkadaşlar. İlmek belirleyicimizi tekrar taktık. 12 tane sık iğnemiz var. 3 tur boyunca örüyoruz. Birinciyi örüyorum ben. Birinci turdayım. Bitirmek üzereyiz. Sıramızın sonuna geldik. İlmek belirleyiciyi çıkarttım. Tekrar ördüm yerine ve takıyorum. Şimdi ilk turu bitirdim arkadaşlar. İkinci tura başlıyorum. Toplam 3 tur öreceğiz zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 arkadaşlar. Sonuncu turumuzu da örelim. Sonra doldurma işlemimizi yapacağız zaten. İlmek belirleyicimizi çıkarttık. Tekrardan yerine takıyoruz. 12 tane sık iğnemiz var. Örmeye başladık. Tekrar 3. turu. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle ipimi biraz uzun bırakıyorum. İçine doldurmaya başlıyorum el yapımla. Önce el kısmını dolduruyoruz. O yüzden çok aşırı doldurmayacağız eline. Az öncekinin aynısını yapıyorum yani şu an. Başladık doldurmaya. Doldurma işlemini bitirdik arkadaşlar. İlmek belirleyiciyi de çıkarttım. Şimdi buradaki yandaki ilmeği alıyorum yine. Karşısından gelen ilmeği de alıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Kapatma işlemi yapıyoruz. Karşılıklı alıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Elyafı da bakın bir yandan aşağıya doğru ittiriyorum ben. Mümkün olduğunca onu almamaya çalışıyorum. Sıramızın sonuna geldik. Ortalama 6-7 tane de kapattım arkadaşlar. Bazen bir fazla olabiliyor. Önemli değil. Şimdi ipimizi keseceğiz. Biraz uzun bırakıyoruz dikiş için. İçinden çıkartalım bu şekilde. Kollarımız da hazır. Bacaklarımız hazır. Şimdi şu kısmı yapmaya geçeceğiz. Şimdi obje kulakları yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde gözüküyor. Hazırsanız başlayalım buna da. İpimizi doladık. Şöyle tığımızın etrafından bir tur. Zincir çekeceğim bir tane. Ve bunu burada sıkıştırdım. İlmeğim hazır. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 adet zincir çektim arkadaşlar. 2, 4 ve 6. İlk yaptığım zincirin bakın. Burada önemli olan nokta şu yönü bu şekilde çevirin arkadaşlar. Yani bunu alıp böyle çevirip böyle yapmayın yani. Şu düzlüğü koruyun. Şu şekilde tutun. İlk ilmeğinizi de belirleyin. İlk zincirinizi. Ve buradan batarak ilerleyin. Yani bu şekilde. Bakın. Yani dışta kalsın. Hepsi. Ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Bu benim ilk sık iğnem. Ve buraya bir tane ilmek belirleyicimi de taktım. Tekrardan bakın yanına biz bir tane yapmıştık. Onun yanına bir tane daha yapıyoruz. 2. Yanındaki zincire bir tane daha yapıyoruz. 3.
Yanındaki zincire bir tane daha yapalım. 4. Bir tanecik daha. 5 ve sonuncu zincirimize de yapıyoruz. Bu da 6. Toplam 6 tane yaptım. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Şu ilk yaptığımıza batıyorum. Tekrardan buraya ilmek belirleyicimize takıyoruz. Şöyle elimle de bunu çeviriyorum artık. Düzlüğünü bu taraf çünkü. Bu şekilde. İlmek belirleyicimi tekrar yerine takıyorum. İlk yaptığım sık iğneye geldim. Çünkü ikinci sırayı örmeye başlıyorum şu anda. Şimdi bu sırada iki tur boyunca arttırma eksiltme yapmadan öreceğiz 6 tane sık iğnemizi. Birinciyi örmüştük. 2, 3, 4, 5, da 6. Yerde çift batmışım. Pardon. Buraya çift batmışız. Bir, iki, 3, 4, 5, bu da 6. Tekrardan ilmek belirleyicimi takıyorum buraya. Yerine ilk yaptığımın. Toplam 6 tane var. Bir tur daha öreceğiz. 1 oldu. 2, 3, 4, 5, şurası 6. Bunu da ördüm. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Buraya tekrardan bir tane sık iğne örüyorum. İlmek belirleyicimi yerine takıyorum. Şimdi arttırma yapacağız arkadaşlar. Bir tane sık iğne ördük. Hemen yanına geliyoruz. Ördüğümüz sık iğnenin. Buraya bir tane arttırma yapıyoruz. Aynı yere 2 tane yapıyoruz. Bir sık iğne örüyoruz. Bir tane arttırma yapıyoruz. Bir sık iğne örüyorum. Bir tane de arttırma yapıyorum. Toplam 9 tane sık iğne oldu sıramın sonunda. Şimdi arttırma eksiltme yapmadan 5. sıraya başladım bu arada. 9 tane sık iğnemizi örelim. Birinciyi ördüm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 arkadaşlar. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Tekrar bir tane sık iğne yapıp yerine takıyorum. Şimdi bu sırada arttırma yapacağız tekrardan. 1, 2 tane sık iğne örüyorum ve bir tane daha arttırma yapıyorum. 2 tane sık iğne örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. 2 tek, bir çift yapıyoruz yani. 2 tane örüyorum. Sonucu da arttırma yapıyorum. 3 tane arttırma yapmış olacağım. Toplamda 12 tane sık iğnem oldu. Bitti arkadaşlar kulağımız. Şimdi buradan ipimi çok uzun olmayacak şekilde keseceğim ben. Aslında bununla dikiş de yapabilirim. Acaba uzun mu kessem aşağı sallayıp. Aşağıda çıkar. Bunu uzun keseceğim arkadaşlar. Birini çok kısa kesmiştim. Birini uzun kesiyorum. Bakın şu şekilde dikiş için kullanacağım. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Bakın ipi kestim ama bunu bunun içinden çıkartmıyorum. Tekrar takıyorum, ilmek belirleyicimin olduğu kısma geliyorum. İpimi geçirdim ve bunun içinden de geçirerek kapama işlemi yapıyorum. Şimdi ipimi içinden geçirip kapatıyorum. Şimdi burada arkadaşlar bunda da yaptım aynı işlemi. 1 2 ikinci sık iğnenin şöyle kendime doğru çevirdim. İkinci sık iğneye batıyorum. İpimi aldım, bunun içinden geçirdim. Şimdi bakın şurada bir tümsek oluştu. Şu ilk tümseğin tepesine geliyorum. Burada bir tane sık iğne atlamış oldum. Bunun içinden ipimi ilk tarafından, ön kısmından sadece geçirdim. Şu arkadakini ellemiyorum, ön kısmından geçirdim. Bu şekilde burayı da eşitlemiş oluyorum arkadaşlar. Bununla dikiş yapmayı düşünüyorum ben. O yüzden şuradan bunu da çıkartacağım buraya. Bunu da bu şekilde buradan çıkartmış olduk. Aşağı doğru. Bununla dikişimizi yapacağız. İkisinin de dikişini yapacağım bununla. Bunu da direkt içine salladım arkadaşlar. Şu şekilde direkt içine koydum böyle. Hazır kulaklarımızda. Şimdi kafasını yapmaya başlayabiliriz artık. Zaten kafası, gövdesi, bir de burnu kaldı. Çok fazla bir şey yok. En son ince iple de bebek bezini öreceğiz. Şimdi kafamıza başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi yine sihirli halkamızı yapacağız. Şu şekilde parmağımın etrafından doluyorum yine. İçinden çıkardım. Bir tane zincir çektim. İçine 6 adet sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3,
4, 5 ve 6 arkadaşlar. Sil halkamı çekiyorum bu şekilde. Şimdi 6 adet arttırma yapacağım. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz. Bu ipimizi de üstünden alıyoruz ve kapatma işlemi yapıyoruz. Yan tarafa geliyoruz. Yandaki ilmeğe bir tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi burada ilmek belirleyicimizi takacağız. Yanıma almamışım. Bu yaptığım ilmeğe ilmek belirleyici taktım arkadaşlar. Şimdi 6 tane olan sık iğnemi 12'ye çıkartacağım. Aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Yani arttırma yapmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya geliyorum yan tarafa. Oraya da arttırma yapacağım. Aynı yere 2 tane batıyorum. Yan ilmeğe geçiyorum. Birinciyi yaptım aynı yere. İkinciyi de yapıyorum. İpimi yürütmeye bıraktım burada. Bir sonrakindeyim ve aynı yere 2 tane batıyorum. Bu şekilde toplam 12 tane sık iğnemiz olacak sıra sonunda. Bitti arkadaşlar. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Buraya hemen bir tane sık iğne yaptım. İlmek belirleyicimi tekrar takıyorum yerine. Ve bir tane arttırma yapıyorum yanına. Bu sırada bir sık iğne, bir arttırma yapıyoruz. Bir sık iğne yaptım. Bir tane arttırma yapıyorum. 3. sıradayız. 18 tane sık iğnemiz olacak sıra sonunda. Bir sık iğne, bir tane arttırma. Bir tane arttırma yapıyorum. 3, bir sık iğne, bir tane arttırma. 5.'yi yaptım. Bir sık iğne ve sonuncuya da bir tane arttırma yapıyorum arkadaşlar. Bu da 6.'ydı. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Tekrardan buraya bir tane sık iğne yaptım. Ve buraya ilmek belirleyicimi taktım. 2 tane sık iğne yaptım şimdi. Bir tane arttırma yapacağım. Yanına. Tekrardan 1, 2 sık iğne, bir tane arttırma yapıyorum. 1, 2 sık iğne, bir tane arttırma yapıyorum. 1, 2 sık iğne, bir tane arttırma, 1, 2 sık iğne, bir tane arttırma şeklinde devam ediyorum. 4. sıradayız. 1, 2 sık iğne, bir tane de arttırma yapıyorum. Şu anda 24 tane sık iğnem var. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Yerine bir tane sık iğne yaptım. Şimdi arttırma eksiltme yapmadan arkadaşlar 5 tur boyunca kafamızın armut şeklini verebilmek için 5 tur boyunca arttırma eksiltme yapmadan 24 tane sık iğnemizi örüp gelelim arkadaşlar. 5 tur ördüm arkadaşlar. Şimdi ilmek belirleyicimi çıkartıyorum ve yerine bir tane sık iğne yapıyorum. İlmek belirleyicimi tekrardan takıyorum buraya. Şimdi 10. sıraya başlıyoruz arkadaşlar. 3 sık iğne bir arttırma yapacağız bu sırada. 2, 3. Bir tane arttırma yapıyorum. 1, 2, 3. Bir tane arttırma. Tane sık iğnemiz olacak sıra sonunda. 6 defa arttırma yapacağız. Arkadaşlar 6. arttırmayı yaptık. Pardon, 6 adet arttırma yapacağız toplam. Devam ediyoruz. 2, 3. Buraya da bir arttırma yapıyoruz. 1, 2, 3. Bir arttırma. Bu 5. 1, 2, 3. Ve bu da 6. arkadaşlar. Toplam 6 adet arttırma yaptım. Sıramın sonunda 30 tane sık iğnem oldu. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Tekrardan buraya bir sık iğne yapıp yerine takıyorum ilmek belirleyicimi. 11. sıraya başlıyoruz arkadaşlar. 4 tane sık iğne yapacağız. 2 tane sık iğne yaptım şimdi. 4 sık iğne bir arttırma normalde ama önce 2 sık iğne yapıyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Toplam 36 tane sık iğnemiz olacak sıra sonunda. Şimdi 4 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi bir tane arttırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4 sık iğne. Bir arttırma şeklinde ilerleyeceğim arkadaşlar. Sıra sonunda 2 tane sık iğnemiz kalacak sonda. 1,
2, 3, 4. Bir tane arttırma yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 sık iğne. Bir tane arttırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4 sık iğne. Bir tane arttırma yaptım. Bakın sonda 2 tane sık iğnem kaldı. Onları da sık iğne olarak arttırma eksiltme yapmadan örüyorum. Bitti arkadaşlar 11. sıramız. Şimdi bir tane sık iğne yapıyorum. İlmek belirleyicimi takıyorum. Bu sırada 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 adet sık iğne yapacağız. Bir tane arttırma yapacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne bir arttırma şeklinde sıra sonuna kadar örüp gelelim arkadaşlar. Sıra sonunda 42 tane sık iğnemiz olacak. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. İlmek belirleyicimizi çıkartıyoruz ve buraya tekrar bir tane sık iğne yapıyoruz. İlmek belirleyicimizi de takıyoruz arkadaşlar burada. Şimdi artırma eksiltme yapmadan 5 tur boyunca 42 tane sık iğnemizi öreceğiz. 17. sırada dahil olmak üzere arkadaşlar. Şu an 12'yi örmüştük. 13, 14, 15, 16 ve 17. sıraları artırma eksiltme yapmadan 42 tane sık iğneyi örüp gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar 17. sıramın sonuna geldim. Bitirdim. 5 sıra ördüm. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum şimdi. 18. sıraya başlıyorum burada. Bir tane sık iğne ördüm. 2, 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğne ördüm. Şimdi eksiltmelere başlayacağım arkadaşlar. 5 sık iğne bir eksiltme yapacağız. 6 defa eksiltme yapacağız. İlmeğimin bakın şöyle göstereyim. Şurada 2 tane başak şeklinde yönü var. Benden tarafta olanları alıyorum. Bu şekilde ikisini birlikte örüyorum. 5 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi sadece ön kısımlarını alıyorum. Arkaları bırakıyorum bakın. Arka kısımları bırakıyorum. Önleri aldım. Ve eksiltiyorum. İkinci eksiltmemi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ördüm. Şimdi bir tane eksiltme yapacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Sıramın sonunda 36 tane sık iğnemin kalması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi tekrardan eksiltme işlemini yapıyoruz arkadaşlar. 5. eksiltmemi de yaptım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sonuncu eksiltmemi de yapıyorum son 2 ilmeğimle. Yaptım arkadaşlar. Bitti şimdi sıramız. Şöyle ipimi biraz uzun bıraktım. Şimdi gözleri yerleştireceğiz. Şu kısmı şöyle bastırdım. Şu ilmek belirleyicinin olduğu kısmı ortaya getiriyorum arkadaşlar. Şöyle ikisinin ortasına getirdim. Böyle ayarladım. Bakın tam ortaya getirmeye çalıştım. Göz kararı. Şöyle çeviriyorum. Buraya kadar. Anladıysanız. Şimdi yukarıdan sayıyorum. Bakın şurada sihirli halka yaptığım kısım var ya. Oradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bakın şurası 11. Burası da 12. 11 ve 12. sıranın arasına şöyle gözlerimi takacağım. Şimdi buradan ben size göstermek için şöyle takıyorum. Mavi göz kullandım ben. Şu şekilde arkadaşlar. 8 tane de sık iğne bırakacağım ikisinin arasında. Şöyle mavileri var benim. Simli mavi. Onları daha takmadım. Şimdi size göstermek için yerini böyle yapıyorum. Hafif bir yana daha kaydırabilirim. Bakın. Şimdi şuradan sayıyoruz. 1, 2, şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve şurası. Şu gözün bitişinden arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 adet sık iğne bıraktım. Bitişinden sayıyorum. Bakın bitiş kısmından itibaren 8 adet sık iğne bırakıyorum. Bu şekilde. Bunlar vidalı göz arkadaşlar. Şöyle bir aparatı da oluyor. Arkadan bunu takıyoruz. Taktıktan sonra çakmakla yakıyoruz arkadaşlar şu kısmını. Hafif eritiyorsunuz şu kısmını. Ve şöyle çakmakla bastırıyorsunuz. Şimdi bunu size gösteremiyorum. Çünkü ben bu oyuncaktan bir tane daha örmeyeceğim. Aslında kafayı maalesef ki videoyu çekememişim. Şöyle gözükmesi gerekiyor.
Videoyu çekememişim arkadaşlar, kafa videosunu. O yüzden sizin için tekrar ördüm videoyu. Başlattım kafa videosunu. Ama bu oyuncaktan başka bir tane daha örmeyeceğim için devamını getirmeyeceğim. Yani bunu burada bırakacağım sonraki şeyler için. O yüzden gözleri de takmıyorum şu anda. Farklı bir renk sipariş gelirse ona göre uygularım çünkü. Yani bu yaptığımız bu şekilde. Mavi göz. Böyle taktık yani. Zaten diğer videolarımda da gösterdim göz nasıl takılır diye. Onlardan bakabilirsiniz arkadaşlar. Kafamız bitti. Yani gözleri taktık. Devamını öreceğiz arkadaşlar şimdi. Gözleri taktık arkadaşlar. Şimdi ilmek belirleyicimizin olduğu yere geldik tekrardan. Bunu çıkartıyoruz. Tekrardan buraya bir tane sık iğne yapıp onu yerine takıyoruz. Bu sırada 4 sık iğne, bir eksiltme yapacağız. 19. sıradayız şu anda. Bir tane ördük. 2, 3 ve 4. 4 tane sık iğne yaptım ve bir tane eksiltme yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane sık iğne yaptım. Bir tane de eksiltme yapıyorum. 1, 2, 3, 4 sık iğne. Bir eksiltme. Sıra sonuna kadar bu işlemi yapacağım arkadaşlar. Sıra sonunda 30 tane sık iğnem kalacak. Sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Sıramın sonuna geldim. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Tekrardan buraya bir tane sık iğne yapıp onu da yerine takıyorum arkadaşlar. 3 sık iğne, bir eksiltme yapacağım. Birinciyi ördüm. 2, 3. 3 tane sık iğne yaptım ve tekrardan bir tane eksiltme yapıyorum. 24 tane sık iğnem kalacak sıra sonunda. 20. sıradayız. 1, 2, 3. 3 sık iğne örüyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. 1, 2, 3. 3 sık iğne ördüm. Bir tane eksiltme yaptım. 1, 2, 3. Bir eksiltme. Toplam 6 tane eksiltme yapıyorum. 1, 2, 3. Bu 5. eksiltmemiz. 1, 2, 3. Bu da sonuncu eksiltmemiz arkadaşlar. 6. eksiltmeyi de yaptım. Bitirdim sıramı. Şu an 24 tane sık iğnem var. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Tekrardan yerine bir tane sık iğne yapıp ilmek belirleyicimi taktım. Şimdi 2 tane sık iğne öreceğiz. Bu ikinci. Bir tane eksiltme yapacağız. 2 sık iğne, bir eksiltme. 2. Bir tane eksiltme yapıyorum. 1, 2. Eksilttim. 1, 2. Eksilttim. 1, 2. Eksiltmemi yaptım yine. 1, 2. Sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Ve sonuncu eksiltmemi de yaptım. 21. sıramı da bitirdim. Şimdi bütün işlemleri yaptık arkadaşlar. Kafamız bitti. Şu ilmek belirleyiciyi çıkartıyorum buradan. Bunun olduğu yere geliyorum ve bir tane kapama işlemi yapıyorum burada. İlmeğimin içinden geçirdim. İpimi çok uzun kesmeyeceğim. Çünkü dikiş işini gövdenin ipiyle yapıyoruz genelde. O yüzden kafa ipine uzun kesmenize gerek yok. Bu şekilde kesip içinden çıkartabilirsiniz. Böyle. Şu kısımdan da ikinci sık iğnenin tepesine batıp buradan bir tane atlayıp hemen şurada ön kısmına batıp sadece tümsek olan kısmı geçirdim ve bunu buraya koydum arkadaşlar. Kafamız hazır. Doldurma işlemini yapacağız. Burnu da yapacağız. Sonra şekillendirip en sonunda gövdeyi yapacağız arkadaşlar. Kafayı şekillendirmeyi yapacağız. Kafanın kulaklarına dikeceğiz. Şimdi dolduralım.
Bitti arkadaşlar. Bakın çok sıkı bir şekilde doldurdum fark ettiyseniz. Özellikle şu yanak kısımlar çok önemli. Şu kısım çok önemli değil. Yani aşırı doldurmayın burayı, zaten çok tümsek durur. O zaman iyi olmaz. Ama şu yanak kısımları, özellikle şuradaki ördüğümüz gözün alt çevresi. Burayı sıkı doldurmanız lazım. Bak, arka tarafını da sıkı bir şekilde doldurdum ben. Siz de bu şekilde yapın. Doldurun arkadaşlar. Şimdi buruna geçelim. Sonra da dikiş işlemlerini, göz şekillendirme, kaşlarını falan yapacağız.